1943 senesinin Eylül ayı. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'daydı. Eskişehir hapsinden sonra 7-8 yıldır Kastamonu'da ikamet ediyordu. Fakat yine rahatsız ettiler. Üstelik Ramazan'da. Kaldığı eve baskın yaptılar ve Bediüzzaman Hazretleri'ni alıp önce gözaltında tutup sonra bir otobüsle Ankara'ya doğru yola çıkardılar. Bediüzzaman Hazretleri yolda kendisine refakat eden polis şefine ne dedi? Ona hangi ayetten bahsetti ve yolda giderken otobüsü neden durdurdu? Otobüs durduktan sonra şoföre rica ediyor, otobüsü durdurur musun diyor. Durdurduktan sonra otobüsteki yolculara neler söyledi? Kıymetli izleyiciler, Not Defteri'nin bu programında sizleri Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatının bir sahnesine götürmek istiyorum ve o hadiseyi size anlatmak istiyorum. Çok kıymetli izleyiciler, yeni bir Not Defteri programına hoş geldiniz. Bediüzzaman Hazretleri'nin Van'dan alınıp 1926 senesinde, 1927'de önce Burdur, birkaç ay sonra Barla'ya götürülmesi, Barla'da 7-8 sene, 1927'den 34'e kadar kalması, sonra Eskişehir hapsi ve Eskişehir hapsinden sonra da Kastamonu'da bu sefer mecburi ikamete tabi tutulması. Esasında Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatının her safhasına bakıldığı zaman hakikaten kader planında çok çeşitli hikmetleri olduğunu görüyoruz. Mesela hayatının sonuna kadar diyelim ki Barla'da kalsaydı acaba nasıl olurdu? Ama işte Eskişehir hapsinden sonra Kastamonu'da 7-8 sene, ta 36'dan 43 senesine kadar, 43 senesinin Eylül ayına kadar kalması. Çünkü Kastamonu bir manada işte Karadeniz'in önemli bir bölgesi ve Bediüzzaman Hazretleri'nin burada bu kadar ikamet etmesiyle hakikaten bir manada nur hizmetlerinde adeta yeni bir dönemde açılıyor diyebiliriz. Hani o bölgenin insanların Risale-i Nurlar'la tanışması ve Bediüzzaman Hazretleri'ni tanımaları. Tabii ondan sonra Kastamonu'dan sonra işte Denizli hapsi, Denizli hapsinden sonra Afyon ve Emirdağ'da kalması uzun bir süre. Hakikaten o da bu sefer o Anadolu o bölgesinin için ayrıca bir önemli olduğunu görüyoruz ve tabii Afyon hapsinden sonra tamamen Bediüzzaman Hazretleri'nin serbest hale gelmesi. Çünkü Afyon hapsinden bir süre sonra zaten Türkiye'de seçimler oluyor. Demokrat Parti iktidara geliyor 1950'de ve daha sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin elbette İsparta ağırlıklı olmak kaydıyla, çünkü İsparta'yı hakikaten bir nevi artık birinci vatanı kabul ediyor diyebiliriz. Ve ama İstanbul, Eskişehir, Konya, Ankara Bediüzzaman Hazretleri'nin artık o serbest hale geldiği dönem. Bu programda, Not Defteri'nin bu programında sizleri Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu hayatının son dönemine götürmek istiyorum. Kastamonu'da da Bediüzzaman Hazretleri'nin ciddi inkişaflar yaptığı, işte boş durmadığı, işte risalelerin neşrine devam ettiği, bunları anladıkları zaman tekrar Bediüzzaman Hazretleri'ni rahatsız etmeye gidiyorlar. Üstelik de Ramazan ayı ve Ramazan ayında evine baskın yaparak Bediüzzaman Hazretleri'ni 1943 senesinin Eylül ayında alıyorlar. İşte tutuklama yapıyorlar ve otobüsle yola çıkarıp önce Ankara'ya götürüyorlar. Zamanın Ankara valisi Nevzat Tandoğan, o da çok hakikaten biraz, bu tabiri kullanmak istemiyorum ama yani hani dine düşman gibi bir tabiri kullanmak istemiyorum ama yani onu gösteriyor hadiseler. Biraz öyle bir zat, yani böyle bir şeye din aleyhtarlığı var. İşte Bediüzzaman oradan tabii Ankara'dan da Denizli'ye getiriyorlar. Zaten Risale-i Nur talebelerinin hepsini toplamışlar. Denizli hapsine koyuyorlar. İşte benim size anlatacağım hadise Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'da gözaltına alınması, evine baskın yapılması. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'ni alıyorlar. Diyelim ki bir miktar orada gözetim altında tuttuklarını düşünelim. Ondan sonra otobüsle yola çıkarıp önce Ankara'ya götürecekler. Bediüzzaman Hazretleri bakıyor ki aynı otobüste bir yerde memuriyete başlayacak bir Risale-i Nur talebesi de var. İsmi Ziya Dilek. Hatta ona latife yapıyor. Diyor ki, hatta onun yanına oturtuyorlar. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, sen bizim Ziya mısın? Kastamonular adına beni yolcu etmeye mi geldin? Ona böyle bir latife yapıyor. Sonra kendisini Ankara'ya götüren polise dönüp diyor ki, Saffet diyor, evime baskın yaptığınız zaman ben Kur'an-ı Kerim'den nereye okuyordum biliyor musun? Dedim ya, zaten Ramazan ayı, Bediüzzaman Hazretleri evrad-ı eskarıyla Kur'an'la meşgul. Tam diyor
baskın yaptığınız zaman biliyor muydum ben hangi ayeti okuyordum? Sonra da Saffet'e ve yanındakilere, o polis Saffet'e ve yanındakilere o ayeti gösteriyor. Sonra da yanında bulunan Risale-i Nur talebesi Ziya Dilek'e bu ayeti bir kağıda yazdırıyor. Ayetin mealinde aynen şöyle, yani Tur suresinin 48. ayeti bu. Zaten Tur suresi 49 ayet, bu sondan bir önceki ayet. Bu ayette aslında ayet Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor ve ayet şöyle başlıyor. Diyor ki, başına gelenden dolayı Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim gözümüz önünde ve himayemiz altındasın. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ama ne kadar önemli bir tevafuk değil mi? Tekrar bir zulme maruz kalacak. Tekrar hapse götürüyorlar Denizli'ye ama işte ayet bir beşaret veriyor. Yani nasıl ki Peygamber Efendimiz Allah'ın himayesi altındaydı. Sen de bizim gözümüzün önünde ve himayemiz altındasın. Zaten hani Tur suresinin son ayeti de, yani bu ayetten bir sonraki ayette, gecenin bir kısmında da yıldızların batmaya durduğu demde de Rabbini tesbih et. Ki Bediüzzaman Hazretleri'nin hani bütün hayatı zaten hakikaten evrad-ı eskar ve ibadetle ve işte Risale-i Nurları yazmakla geçmiş bir zat. Şimdi kıymetli izleyiciler, sonra dedim ya Ramazan ayı olduğu için Bediüzzaman Hazretleri bu yolcularla bir otobüse bindiriyorlar. Otobüste yolcular var ve Bediüzzaman Hazretleri bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Yanında bulunan gene Risale-i Nur talebesi Ziya Bey'e diyor ki, Ziya arkadaşlarına müjdeyi ver, merak etmesinler, mahkum olmayacağız. Ya mütareke veya müsalaha yapacaklar diyor Üstad Hazretleri, ki hakikaten çok enteresan. Normalde bakın şeflik dönemi, tek parti dönemi, mahkemenin bağımsızlığı diye bir şey var mı? Ama işte Allah Bediüzzaman Hazretleri'ni öyle bir mahkemede yargılatıyor ki, öyle bir mahkeme reisi ve öyle bir mahkeme azası oluyor ki, Risale-i Nurlar beraat ettiği gibi o dönemde Diyanet İşleri'nden de gerçekten çok güzel böyle bilirkişi raporları geliyor ve gerçekten bu diğer sonraki dönemler içinde muazzam bir temel oluşturuyor adeta. Bediüzzaman Hazretleri daha Denizli'ye varmadan bu müjdeyi de veriyor. Denizli Mahkemesi'nin reisi Ali Rıza Balaban'ı bir programda anlatacağım. Çok önemli çünkü o zat o dönemde gerçekten Osmanlı'nın son döneminde hukuk eğitimi, hukuk mektebi Kuzat Hukuk Mektebi'nde eğitim almış. O dönemin demek ki o neslin çok önemli hakimlerinden birisi merhum Ali Himmet Berki gibi. Şimdi otobüse dönelim tekrar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, şoför efendiye söylerseniz acaba makineyi durdurur mu? Dinde cebir yoktur. Arabadakilere bir nasihatim var. Şoför arabayı durduruyor ve Bediüzzaman Hazretleri devamla yolculara hitap ediyor. Bakın normalde kendisi tutuklanmış, yani götürülüyor, hapse götürülüyor ama Bediüzzaman Hazretleri, ama o yolcularla beraber ya, o kadar yolcu var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Hani her daim hiçbir zaman böyle birinci planda kendini düşünmeyen bir zattı Bediüzzaman Hazretleri. Bu gece büyük bir ihtimalle otobüsteki yolculara hitap ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu gece büyük bir ihtimalle diyor Kadir Gecesidir. Diğer günlerde de Kur'an okunursa harf başına 10 sevap, Ramazan'da okunursa 1000 sevap, Kadir Gecesi okunursa 30.000 sevap. Size şimdi şu işi yaparsanız 5 sarı lira var, bunu kazanmak istemez misiniz deseler ne dersiniz? Sarı lira işte altın. Ne dersiniz diye Bediüzzaman Hazretleri soruyor ve yolcular evet cevabı veriyorlar. Yani böyle bir iş var, siz bu iş karşılığı 5 sarı lira kazanacaksınız. Böyle bir iş istemez misiniz? Yolcular evet isteriz diyorlar. Bediüzzaman Hazretleri bunun üzerine bu fani hayatta 5 sarı lira kazanmak için bütün gücünüzü sarf ediyorsunuz. Sonsuz ebedi hayat için dağarcığınıza azık hazırlamak istemez misiniz diyor. Öyleyse her Müslüman 3 İhlas, 1 Fatiha ve 1 Ayetel Kürsi okursa ebedi hayatı için dağarcığına azık hazırlamış olur diyerek onlara, kıymetli izleyiciler, bu nasihati veriyor. Yani hiç olmazsa 3 İhlas, 1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi okuyun. Yani o dönemde tabii insanların ibadet-ü taattan, günlük hayatlarında dinden ne kadar uzak olduğunu düşünürseniz Bediüzzaman Hazretleri onlara dini hayat için adeta bir kapı aralıyor. Yani 3 İhlas, 1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi ile başladığınız, Allah'ın izniyle onlara başlarlarsa zaten işte bir kapı açılmış olacak ve bir manada dini hayatın içine girmiş olacaklar. Daha sonra kıymetli izleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri işte yolda iftar yapıyorlar yolcularla beraber ve Ankara'ya götürüyorlar. Oradan
deniz hapsine. Şimdi burada size bu hadiseyi anlatmak istememin bir nedeni var. O da şu: Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an bilgisi ve Kur'an irtibatı. Hani tefsirler, diyelim ki tefsirleri belli gruplara ayırabiliriz. İşte deniyor ki işte rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, işaret tefsiri, ama bir de mesela Risale-i Nur'un özelliği nedir? Baştan sona belki bir işte Fatiha suresi, Bakara suresi öyle bir tefsir değil, ama o dönem itibariyle tevhid, işte efendim ve diğer İslam'ın esasları ile ilgili en mühim meselelere dair Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiri caizse muhtelif Kur'an ayetlerinde zaten her bir risaleye, diyelim ki her bir Risale-i Nur'un her bir bölümüne bir bakıyorsunuz bir ayeti serlafa yapıyor. Fakat sadece o değil. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki 1920 senesinin İstanbul'una götüreyim sizi. İstanbul işgal altında. Bediüzzaman Hazretleri işgale karşı duruyor. İngilizlere karşı da bir sert duruşu var. O zaman işte bir risale yayınlıyor ve İngilizlere karşı bir tavır ortaya koyuyor. Bunun üzerine İngilizler Bediüzzaman Hazretleri'nin peşine takılıyorlar. Belki o dönemde hakikaten Bediüzzaman Hazretleri'ni yakalasalar belki diğer insanlar gibi Malta'ya sürecekler. Birçok o dönemde Malta'ya sürülen önemli şahsiyetler var. Malum bir programda onların birinden bahsetmiştim. Elmalı Hamdi Yazır'dan bahsederken Hüseyin Cahit Yalçın, o dönemin gazeteci yazarlarından, ama epeyce bir zaten Malta Sürgünleri diye ayrı bir kitap var. Emekli diplomat Bilal Şimşir'in yazdığı. Belki öyle yapacaklardı ama Bediüzzaman Hazretleri onlardan kurtulmaya muvaffak oluyor. Bir keresinde de İstanbul'da yine Ayasofya bölgesinde işgal kuvvetlerinin bazı askerleri Bediüzzaman Hazretleri'nin peşine düşüyorlar. Belli ki yakalamak istiyorlar. Yanında da bir talebesi var. Ona diyor ki sen arkamdan gel diyor, peşimi bırakma. Ve bu arada kıymetli izleyiciler, Yasin suresinin 9. ayetini okuyor. Nedir o ayet? O ayet diyor ki biz hem önlerinden bir set hem arkalarından bir set çektik. Böylece onları sarıverdik, artık görmezler. Bu normalde kafirleri anlatan bir ayet, ama Kur'an-ı Kerim'in tabii her döneme hitap eden şeyini düşünürsek, işte Bediüzzaman Hazretleri peşine düşen işgal kuvvetlerinin askerlerinden kurtulmak için bakın yine Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine sığınıyor. Yasin suresinin 9. ayeti. Bir önceki ayet, yani Yasin suresinin bir önceki ayeti, yani 8. ayet ise şöyle diyor: biz onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar ta çenelerine kadar dayanmıştır da bu yüzden başları yukarı doğru çivilenmiş gibidir. Bu da yine kafirleri anlatan bir ayet. Yani öyle bir şey durumdalar ki bir manada hani tam bir muhakeme ve görme kabiliyetlerini yitirmişlerdir. Onlar zaten 9. ayet devamında onu gösteriyor. Kıymetli izleyiciler, bu gözle Risale-i Nur külliyatına ve Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman size mesela birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, size yine bir programda anlatmıştım. Hani Bediüzzaman Hazretleri ve Risaleler üzerine önemli çalışmalar yapan İngiliz profesör Colin Turner, Ene ve Zerre Risalesini okuduğunda ya böyle bir şey yazılamaz, o kadar hayranlığını ifade etmişti ya. Onu anlatmıştım bir programda. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyelim ki insan benliğini anlattı ya da işte zerreyi, işte en küçük parçacık, onu anlattı. Buradan bir manada tevhide doğru yürüyeceğiz ya. Bunları anlattığı en meşhur Ene ve Zerre Risalesinde de malumunuz Risale-i Nur'un 30. sözü. Burada da yine bir ayetle başlıyor. Yani dedim ya, yani Risale-i Nur'da zaten hemen hemen bütün risaleler, yani hemen hemen değil bütün risaleler, yani bir ayeti serlevha yaparak Bediüzzaman Hazretleri bize Allah'ı, tevhidi, peygamberi, dini, insanı, kainatı anlatıyor. Dolayısıyla bakın mesela insan benliğini anlatacak bize. Yani en iyi anlatacak. Serlevha yaptığı ayet hangisi? Ahzab suresinin 72. ayeti. Peki bu ayet ne diyor? Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındı. Zira sorumluluğundan korktular ama insan onu yüklendi. İnsan bu emanetin hakkını gözetmediği için cidden çok zalim ve çok cahildir. İşte burada Bediüzzaman Hazretleri bu emanetin insan benliği, ene olduğunu söylüyor. Biz bu emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar korktu ama işte insan üstlendi. Burada kastedilen şeyin bu olduğunu söylüyor. Yine mesela tevhide dair çok önemli bir risale, kıymetli izleyiciler, 33. söz, 33 pencere. Bakın
Hatırlarsanız bir programda yine Anna Maria Schimmel'in hayatından bahsettiğim bir programda onun özellikle bir Kur'an ayeti üzerinde durduğunu söylemiştim. Fussilet suresinin 53. ayeti ve Mevlana Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi adeta hayatı ve mesnevisiyle bu ayetin mücessem bir tefsiridir diyordu Anna Maria Schimmel. Fethullah Gülen Hoca Efendi bakıyorsunuz 1976'da İzmir'deki Kur'an ve İlim Konferansı'nda bu ayetle başlıyor. Yani Kur'an ve İlim Konferansı'nda diyelim ki hangi ayetlerin bizi ilme dair, ilmi şeylere dair düşünmeye sevk ettiğini söylerken bu ayetle başlıyor. Daha sonra diğer ayetlere geçiyor tabii ki. Nedir mesela bu Fussilet suresinin 53. ayeti? Bakın aynen şöyle diyor. Hani meşhur şeyle başlar ya. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki biz onlara ayetlerimizi, delillerimizi ileride afakta ve enfüste göstereceğiz. Aynı şekilde yine bir başka programda üzerinde durmuştum. Fransız Profesör Maurice Bucaille, Tevrat, İncil ve Kur'an'a göre bilim o eserinde, o da Kur'an ve bilim konularına giriş yaptığı sırada bu ayete de atıf yapıyor. Yani afakta ve enfüste biz onlara delillerimizi göstereceğiz. Kur'an ipucu veriyor ve bugün işte onları gördük. Mesela ne diyor Kur'an? Dalalette olanların göğsü tıpkı yukarıya doğru gidildiğinde insanın göğsünün sıkışması gibi semada. İlmi gelişmeler bunu göstermedi mi? Yukarıya doğru çıktığımızda oksijen azalıyor ve değil mi? Göğüs sıkı sıkı, yani oksijen yardım olmadan yukarıda belli bir şeyden sonra insan nefes alamaz. Aynı şekilde mesela yine üzerinde durduğumuz Enbiya suresinin 30. ayeti. Ratkan fefetaknahuma, yani yer ve gök bitişikti, biz onları ayırdık. Her biri bir yörüngede yüzer hale geldi. Ne kadar Hoca Efendi'nin de Maurice Bucaille'nin de üzerinde durduğu ayet, en önemli ayetlerden birisi bu. İşte afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz derken günümüzde bu anlaşıldı. Yani müfessirler, en önemli İslam alimleri efendim işte 700 sene evvel, 800 sene evvel de hani dünyanın döndüğünü, yuvarlak olduğunu tefsirlerinde söylemişler. Ama teferruatı, yani işte atmosferin teferruatı, atmosfer tabakaları veya işte yer kabuğu, bu daha doğrusu yani bütün astronomi, işte jeoloji, bu konularla ilgili esas yani daha detaylı bilgileri günümüzde sahip olduk o manada yani. Yine mesela kıymetli izleyiciler, bakın hani Bediüzzaman Hazretleri'nin hani Kur'an bilgisi, efendim aynı şey Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bütün eserlerinde yok mu? Yani bir mevzuya giriş yaptığı zaman Hoca Efendi bir ayetten hemen ilham alıyor veya işte bir hadis-i şeriften. Dolayısıyla işte bunlar çok önemli. Yani bakın mesela Tabiat Risalesi, elimde gördüğünüz Tabiat Risalesi'nin küçük baskısı. Bediüzzaman Hazretleri burada bize tevhidi anlatacak. Yani kainatın bir yaratıcısı var. Hangi ayeti serlevha yapmış? Bakın İbrahim suresinin 10. ayeti. Ne diyor burada? Peygamberleri onlara hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi dedi. İşte buradan yola çıkarak bize Bediüzzaman Hazretleri o meşhur işte Tabiat Risalesi, adeta küfrün beli kırılmıştır derken Bediüzzaman Hazretleri malum. Yani Tabiat Risalesi gerçekten hani ilk defa okuyan herkes için bile herkes üzerinde ne kadar bir tesir meydana getiriyor Tabiat Risalesi. Bakın mesela Bediüzzaman Hazretleri Barla'dayken ilk yazdığı risalelerden bir tanesi, galiba matbaada da ilk hemen hemen neşredilen eser olması lazım. Haşr Risalesi malum işte 10. söz. Bediüzzaman Hazretleri Haşr Risalesi'ne neyle başlıyor kıymetli izleyiciler? Rum suresinin 50. ayetiyle başlıyor. İşte malum Barla'da ben diyor böyle şey yaparken birden bu ayet imdada yetişti. Birçok risalenin birçok yerinde de söylüyor malum. Bu ayet nasıl başlıyor? Yine birçok sefer hani sohbetlerde belki çeşitli şekillerde hani kulağımıza geldiği için artık neredeyse baş tarafını hani ezberlemiş durumdayız ya. Fenzur ile athari rahmetillahi. Yani işte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine, yani bir manada işte bahar mevsiminde bak etrafına, Allah'ın rahmetinin eserlerine. Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir.
O her şeye hakkıyla kadirdir. Yani ölmüş bir, tabiri caizse, yeryüzünü kış mevsiminden sonra baharla beraber yeniden dirilten kimse şeyde de o diriltecektir. Bakın Kader Risalesi, bu yine elimde gördüğünüz Kader Risalesi'nin küçük baskısı. Gene Bediüzzaman Hazretleri kaderi anlatacak. Bir bakıyoruz gene 2 tane ayetle giriş yapıyor meseleye. Nedir onlar? Hani işte Kur'ani anlatım tarzı bu. Mesela hani filozofların da belli bir anlatım tarzı var veya işte kendine diyelim ki seküler ilim adamları diyenlerin de bir anlatım tarzı var ama işte İslami gelenekte işte Bediüzzaman Hazretleri'nin de Hoca Efendi'nin de anlatım tarzı bu. Yani bir, tabiri caizse, bir ayetle bir hadisle meseleye giriş. Aynı zamanda işte insanların Kur'an bilgisini bu şekilde arttırmak, efendim daha derinlemesine, hani Hoca Efendi'nin çok güzel benzetmesiyle Kur'an-ı Kerim, Kur'an adeta bir okyanus gibidir. Dalgıç, yani insan burada bir dalgıç gibi adeta dalacak. Tabii herkes şeyine göre, herkes tabiri caizse kabiliyetine göre o okyanustan inci, mercan neyse artık daldığında eline ne geçebiliyorsa kabiliyetine göre onu alacak ama Kur'an böyle bir okyanus yani. Şimdi bakın Kader Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri hangi ayetleri serlevha yapmış? Hicr suresinin 21. ayeti ve Yasin suresinin 12. ayeti. Hicr suresinin 21. ayeti diyor ki hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Yasin suresinin 12. ayeti ne diyor? Velhasıl her bir şeyi apacık bir kitapta sayıp döken biziz. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin, malum Kur'an-ı Kerim'in söylediği, evet. İşte bakın son bir örnek daha vereyim. Bu sefer Mucizat-ı Ahmediye 19. mektup. Yine Peygamber Efendimiz'in bir manada işte nübüvvetin delillerini anlatacak Bediüzzaman Hazretleri. Gene bir bakıyoruz 19. Mucizat-ı Ahmediye 19. mektup neyle başlıyor? Gene bir ayet, Fetih suresinin 28. ve 29. ayetleri. Huvellezi ersele Resulü. Hani genelde okuyoruz ya, namazlardan sonra imamlar genelde tesbihattan sonra okurlar. Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Şimdi kıymetli izleyiciler, işte bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin o en zor zamanda Kastamonu'da evine baskın yapılıp alındığı sırada polis şefine yaptığı nasihat. Saffet, siz beni almaya geldiğinizde biliyor muydun ben hangi ayeti okuyordum? Bununla aslında Bediüzzaman Hazretleri o polis şefi Saffet'e de bir nasihatte bulunuyor. Evine döndüğünde sen bir abdest al, al eline bir Kur'an-ı Kerim, bir oku bakalım. Tur suresinin 48. ayeti ne diyor? Yani siz bana bu zulümleri yapabilirsiniz ama muvaffak olamayacaksınız. Yani Allah'ın izniyle himaye altındayız. Ve gerçekten işte iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Merhum Hekimoğlu İsmail'in ifadesiyle Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı da eserleri gibi önümüzde buna şahitlik yapmıyor mu? Bediüzzaman Hazretleri bütün hayatında da adeta bunların mücessem bir şahidi olarak karşımızda değil mi kıymetli izleyiciler? Aynı şeyi Hoca Efendi için de söyleyebiliriz. Diğer kıymetli bütün İslam alimleri için eziyet görmüş işte Ahmet bin Hanbel'den İmam-ı Azam'dan bütün hepsi için söyleyemez miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. İşte her dönemde, hayatın her döneminde Bediüzzaman Hazretleri'nin gerçekten bu muazzam ortaya koydu ve otobüste o fırsatı değerlendirip, kısa fırsatı değerlendirip belki o kadar insanı ilk defa o kadar bir arada görebildi Bediüzzaman. Çünkü hep gözetim altında. Yani ya ev hapsinde ya hapishanede ama bir otobüse bindirmişler. Orada görüyor ki birkaç tane insan var. 20, 30, 40 neyse. Onlara da hemen bu gece Kadir Gecesi olma ihtimalidir. İşte şunları yapın diye onlara da bir dine bir kapı açıyor. Bir şey, çok ağır bir şey söylemiyor. Yani işte 3 İhlas, işte bir şey okuyun diyor. İşte Ayet-el Kürsi okuyun diyor. Ne kadar güzel. Evet kıymetli izleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatının bu dönemleriyle ilgili son dönemde bir bakıyordum, bir çalışma yapıyordum. Kastamonu hayatıyla ilgili bu anekdota rast gelince size not defteri programında da anlatmak istedim. Bu vesileyle size bir kitap tanıtmak istiyorum. Tespitler Işığında Bediüzzaman ve Risale-i Nur. Bunu hazırlayanlar Talat Ordu ve Seyit Nur Erkal. Çok güzel bir kitap. Burada özellikle mühim alimlerin Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili şeylerine yer vermişler. Kimler var? Mesela size böyle kısaca bazılarından bahsedeyim. Çünkü hem İslam aleminden bilinen çok kıymetli zatlar var hem de
Mesela bakın Profesör Şerif Mardin ile başlıyor. İnsana hürmet, ciddiyet ve anlatma gayreti. Profesör Şerif Mardin'in 1991 senesinde İstanbul'da Uluslararası 1. Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumuna sunduğu tebliğmiş bu. Efendim başka kimler var? Bakın Profesör Hüseyin Ayet Said, Kur'an sırları ve hikmetleriyle dolu bir kalp. Doktor Muhammed Bin Tal, imanla yorulmuş bir kalp. Profesör Doktor Ali Kettani, mücadele aşkı, Allah sevgisi ve sünnete ittiba. Doçent Doktor Ahmet Halit Şükri, başı göklerde, ilmi kökleri derinlerde bir insan. Kur'an ile yaşanmış mücadele hayatı. Profesör Doktor Ziyad Halil Muhammed Eddegamin. Doktor Sami Afifi İcazi, kıvrak zeka, güçlü üslup. Profesör Doktor Abdülvedud Çelebi, İslam aleminin parlayan ümit ışığı. Profesör Doktor Eslem Perviz, hem içeriden hem dışarıdan, yani mesela Profesör Süleyman Hayri Bolay, o da meşhur bir İslam felsefesi üzerine hatırladığım kadarıyla çok önemli. Ali Ünal'dan da güzel bir alıntı var burada, bir yazı almış. Allah selamet versin. Profesör Dale Eichelman, yani sadece İslam aleminden değil diğer bölgelerden de Profesör Doktor Jane Smith. Ferit Ensari, basiretlerin inkişafı için. Bediüzzaman'ın hizmet metodu, evet böyle çok güzel. Böyle Oliver Leaman, Profesör Oliver Leaman, Hoca Efendi ve Hizmet, en son yapılan bir konferans, Fethullah Gülen Uluslararası Konferansı'nda yine tebliğ sunan zatlardan birisi Profesör Oliver Leaman. İşte bu kadar kıymetli, zengin bir eser. Bediüzzaman ve Risale-i Nur tespitler ışığında ne zaman yayınlandığını da size söyleyeyim. Bu eser 2005 senesinde yayınlanmış. İnşallah baskısı vardır. Çünkü üzerinde şah damarı görünce yeni baskıları malum Süreyya Yayınları yapıyor. Ümit ederim ki bu kitabın da hani yeni baskısını yaparlar. Ben kitabı inceleyince çok istifade ettim ve gerçekten çok güzel. Bediüzzaman Hazretleri'ni ve fikir dünyasını anlamak bakımından çok kıymetli bir eser. Kıymetli izleyiciler, böylece yeni bir not defteri programının sonuna geldik. Bir başka programda sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. ...1980 yılı Bornova Merkez Camii. Muhterem Hoca Efendi o kürsüde Ahlaki Mülahazalar adını verdiği bir vaaz serisine başlar. Ahlak-ı âliye ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. 14 hafta boyunca İslam ahlakının özünü anlatır. Kalplere işler, akıllarda iz bırakır. Aradan geçen 40 yıl içinde o vaazlar büyür. Hutbelere dönüşür, konferanslara taşınır, özel sohbetlerde derinleşir. Ve şimdi o ahlak anlayışı sadece sözde değil, örnek bir hayatın satırlarında vücut buluyor. Hoca Efendi'nin 40 yıla yayılan ahlaki mirası, nazari ve ameli boyutlarıyla bir araya getirildi. Bu eser sadece bir kitap değil, İslam ahlakına davet eden içten bir çağrı, zamana emanet edilmiş bir hakikat vesikası. Hoca Efendi'nin bizzat müşahede edip onayladığı bu eser, bugün ahlaklı bir toplumun inşasında önemli bir rehber olarak sunuluyor. Derin Müslümanlık Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.